Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber AutoCAD kullanarak 60-60 ebatlarında bir LED tavan aydınlatması modelleyeceğiz. Hem 3D modelleme yapacağız hem de malzeme atayıp gerçekçi bir görünüm elde edeceğiz. Bizim LED'imiz iki kısımda oluşuyor şurada gördüğünüz gibi. Bir kasa kısmı bir de LED kısmı var. Özelliklerini burada paylaştım. 4800 lümen, 4500 doğal gün ışığı. Bunları materyal olarak atayacağız şu LED kısmına. Beraber başlayalım. Yeni bir çizim açalım. Gördüğünüz gibi AutoCAD'in ben 3D modelin kısmını kullanıyorum. Buradan isterseniz değiştirebilirsiniz. Siz normalde buradasınızdır. Buradaki toolbarları kullanmak için sekmeye tıklamanız yeterli. Beraber başlayalım. Polyline komutunu buradan seçelim veya PL yazarak da gidebilirsiniz direkt fark etmez. PL yazalım. PK değil PL. Buradan orta modu açalım. F8'dir bu. Orta modu açıp 60 yakınlaşalım. 60 60 ve C diyerek birleştir diyerek 60'lık kasa kısmımızı elde etmiş olduk. Yaklaşık kasa kısmından 2 santim içeride bir offset komutuyla yapacağız. Offset komutuyla 2 santim vererek çizgiyi tutup 2 santim içeri alarak led kısmımızı oluşturduk. Şu an aslında 2D görünümümüzde led işi bitmiş oldu. Daha, şöyle yazalım yapabiliriz. 60'a 60 led yazalım şu başlığına. Ya, gerek yok ya. Devam edelim. Buradan artık izometrik görünüşe geçip 3 boyutlu modellerimize başlayabiliriz. Şunu kapatalım, şu anlık işimiz yok bunda. 3 boyutlu modelleme için Extrude ve Press Pull var. Yani şöyle Press Pull tuşuna basıp bu şekilde yükselttiğimiz zaman ve şuradan 2D wireframe'den realistik mod aldığımız zaman hacim oluşturabiliyoruz. Kapalı bir alanda bir hacim oluşturmak için Press Pull komutunu kullanabiliriz. Biz şimdi içerideki LED aydınlatmayı yapacağız. LED aydınlatma yüksekliği yaklaşık 0,9 diyelim. Çünkü bunu 1 santim vereceğim. Yaklaşık 1 milimlik bir içeride olması benim için yeterli. Çünkü görünüşte de o şekilde duruyor. Bunu da 1 santim vereceğiz. Şu an kasa kısmı ve LED aydınlatma kısmı hazır. Yalnız arka kısmında da bir çıkıntısı var normalde. Bu bir kasaya oturacak olduğu için. O kısmı da ayarlamamız gerekiyor. Box diyoruz ve şuradan şurayı tutup yaklaşık 1,5 santim vererek kasa kısmını da oluşturuyoruz. Yani 1,5-2,5 santim kasa ve 0,9 LED. Bu LED tabii ki de bizim kafamıza göre oldu biraz. Bunun özellikleri. Yani o 1 santime yakın bir şey değildir o. Şimdi şu kısmı ve şu kısmı birleştireceğiz. Çünkü bunlar aynı kasa, beraber çalışıyorlar. Bu kısım ayrı çalışacak. Bunu nasıl birleştireceğiz? Şuradan Union komutuyla beraber bunu seçip Space'e basarsak artık birlikte çalıştığını göreceksiniz. Ve bunlara ayrı ayrı layer'lar atacağız. Bunun layer'ı ve bunun layer'ı ayrı olacak. Böyle layer'larımızı atayalım ve görelim o iki parçayı. Buradan LED diyelim. LED layer'ı bir de kasa layer'ı olsun. LED layer'ımızı sarı yapalım. Kasa layer'ımızda açık mavi yapalım. Buradan layer'larımızı atayalım buraya. Kasa layer'ı bu olsun. Bunun layer'ı da LED olsun. Tamam, gayet güzel. Şu anda modellememiz zaten bitti. Şu aradaki şu çizgileri ben kaybetmek istiyorum. Şöyle yan gelelim ve soldan sağa doğru çekelim ve del tuşuyla beraber bunu silelim. Onlar neydi? Göstereyim ben size. Neyi sildik az önce? Çizgi var ya, önceki çizdiğimiz çizgi. En başta kılavuz çizgimiz bizim. Modellemeye başlarkenki çizgimiz. Bunları kaybetmek istedim veya şöyle move diyerek buraya doğru da alabiliriz. İstersek yüzdeleri gelsin, burada kalsın. İşimize yaramayacak olduğu için silelim. Gerek yok. Şimdi diyorum ki şu köşelerde yaklaşık, yani bir orantı veremeyeceğim ama pat olsun istiyorum. Şöyle çok dik kesişmesin bunlar. Buradan hemen fillet komutumuza tıklayarak bir path verme işlemi yapacağız. Sonra realistic moddan yalnız çıkmamız gerekiyor. Wireframe ile daha rahat bir şekilde seçebilmemiz için şu köşelere. Fillet dedik. Şeyi path vermek istediğimiz uzantıyı seçtik. Köşeyi seçtik. Buradan 0,5 diyelim. Yeterli bizim için zaten. Path'ımızı verelim. Niye olmadı? Bir daha fillet diyelim.
Yani virgül dedik, yanlışlık çünkü. 0.5 diyeceğiz. Enter diyeceğiz. Enter diyeceğiz. Niye olmuyor? 0.5 oldu. Bir daha. Aynen, her köşe için bir daha. Evet, şu anda pahtamızı da verdik. Tekrar realistik moda gelelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde gayet güzel bir şekilde pahtamız verildi. Bunu da gördük. Yapmanıza gerek var mı yok mu artık size bağlı. Nasıl bir şey istiyorsanız kullanacaksanız kontrol etse gerek yok. Şimdi layer'la da işimiz bitti. Met Properties diyelim ve biz bunların materyallerini atayalım artık. Materyal olarak şimdi iki tane materyal olması gerekiyor. Bu led aydınlatma olacak zaten ve biz buradaki aydınlatmayı kullanamayacağımız şurada create light var. Bunlar işe yaramıyor. Yani olur da olmaz yani. Burada şu malzemeye kendinden aydınlatma olacak şekilde bir materyal oluşturmamız gerekiyor. Onu o şekilde yapacağız. Dışarıda normal bir PVC kasa materyali atsak yeter. Dışarıya yani PVC diyelim. Gördüğünüz gibi hemen geldi. PVC kasayı buraya atayalım. Ve şurası için, iç kısmı için bir yeni materyal oluşturalım. Bu da LED ışık olsun. LED, LED de ya arkadaş, çok kasmaya gerek yok. LED diyelim. Self illumination açalım sadece. Burada ihtiyacımız olan sadece bu. Neydi? 4800'e 4500 müydü özelliği? Aydınlatması. 4800'e 4800'e 4500. Doğal gün ışığı. Evet. Şimdi LED'imizi oluşturduk. Malzememizi oluşturduk. Şimdi bunu LED'in üstüne atalım. Şu anda çalışıyor. Ama çalışıp çalışmadığını siz şu anda göremiyorsunuz. Bunu size nasıl gösterebilirim? Bu şekilde box'ta demeyelim. Bir tane rectangle alalım. Şöyle şuradan şuraya doğru işte. Bu bizim bir odamız olacak. Bunu offset diyeceğiz. 20 santim duvar kalınlıkları vereceğiz. Ve press pull yapıp bunu yaklaşık 350 santim yükseltelim. 3,5 metre fazla mı olsun fark etmez. Ortaya bir tane box koyalım köşeye. Bunun üstüne bir kamera koyacağım. Yaklaşık buna da 300 santimde. Ve bir tane kamera ayarlayalım. Kamera. Kameramız tam şurayı görecek şekilde olsun. Adı fark etmez. Şuradan bakalım. Aynen köşeyi görüyor çok güzel bir şekilde. Hiçbir sıkıntımız yok. Çok güzel oldu. Kapatalım şimdi. Buradan Box'ta altını ve üstünü kapatalım. Karanlık bir ortam yaratalım içeride. Aydınlatmanın nasıl aydınlattığını görebilmek için. Hemen şöyle kapatalım. Bunları union yapalım. Bunu ve bunu birleştirelim. Buna da bir konkret materyali atalım. Beton atayalım. Herhangi bir beton. Fark etmez. Atadık. Böyle bir beton atadık. Şimdi artık bunun da işimiz bitti. Custom View'den çıkalım. Kamera 1'e girelim. Kameramız gördüğünüz gibi içeriği şu anda görüyor. Biraz da yerine oynadık ama fark etmez. Buradan bir render alalım. Hemen hızlıca bakalım aydınlatma çalışıyor mu? Gördüğünüz gibi aydınlatma gayet güzel bir şekilde çalışıyor olduğu yerde. Biraz uzakta. Odada çok büyük olduğu için büyük ihtimal böyle oldu. Yakınlaşalım. Odada herhangi bir cam olmadığı için yakından çektiğimiz zaman da aynen bu şekilde görüyorsunuz. Aydınlatmayı sağlıyoruz. Evet. Şimdi bu kısmı hallettik. Bunları silelim. Bu artık hazır. 60'a 60 bir led panelimiz. Şimdi bu ışık açıkken bir de ışık kapalıyken yani bu frosted glass ekleyelim. Üstteki led'e. Copy diyelim. Yanına bir tane daha ekleyelim.
Buradaki materyal diyelim. Mat browser'ı açalım. Frosted Glass var mı bizde hiç? Frosted White. Blue geç. İşimize yaramaz. Frosted diye direkt. Böyle arkadaki panelin rengini gösterecektir. Hatta bir de şöyle bir render alalım. Gördüğünüz gibi ışık kapalı, ışık açık gibi düşünebilirsiniz. Yani bunları bloğa çevirebilirim ben. Şöyle yapalım. Buna blok diyelim. 60 çarpı 60 led panel. Gördüğünüz gibi tek blok oldu. İstediğim zaman ben şimdi bunu çağırıp kullanabilirim. Bu da aynı şekilde bunu da yapabiliriz. Gerek yok şu anda. Ee, Şu anda işimiz bitti. Top kısmına gelelim. Bu şekilde görebiliriz. 60-60 dediğimiz oldu. Anahtar açık, anahtar kapalıyken bu şekilde gözüküyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.